Burası boşanmış kadınların ülkesi Moritanya. Bu ülkede boşanmış kadınlar öyle değerli ki Moritanya erkekleri boşanmış bir kadınla evlenebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Moritanya'da boşanmış kadınların neden bu kadar değerli olduğuna ve Moritanyalıların duyunca çok şaşıracağınız güzellik anlayışına geçmeden önce Moritanya'yı kısaca tanıyalım. Moritanya Batı Afrika'da bulunuyor. Uçsuz bucaksız Sahra Çölü'nün sıcak kumlarıyla Atlantik Okyanusu'nun dalgalarının buluştuğu gizemli bir ülke. 1 milyon kilometre karelik alana sahip olan Moritanya, dünyanın en büyük 29. ülkesi. Ama bu ülkede sadece 4 milyon insan yaşıyor. Çünkü bu ülkenin %90'ı çölden oluşuyor. Atlantik Okyanusu'na 750 kilometre sınırı olan ülkede balıkçılık önemli bir geçim kaynağı. İnsanlar okyanusla iç içe yaşıyor olsa da ülke genelinde çöl iklimi ve çöl kültürü hakim. Moritanya'da hayatın büyük kısmı Sahra Çölü üzerinde yaşanıyor. Dünyanın en büyük çölü olan bu çölden dünyanın en uzun treni geçiyor. 3 kilometre uzunluğundaki Sahra ötesi demir treni 200'den fazla vagondan oluşuyor. Bu tren dünyanın demir cevheri ihtiyacının önemli bir kısmını taşıyor. Her bir vagonunda 84 ton demir cevheri taşıyan bu trenin en ilginç yanı dünyanın en uzun treni olması değil. Bu treni sıra dışı yapan özelliklerinden birisi bu çölde ve çevresinde yaşayan insanların kaçak bir şekilde bu trenin üzerine çıkarak yolculuk yapıyor olması. Bu tehlikeli ve zor yolculuk bazen pazarda birkaç kilo hurma satmak için, bazen çocuklarına birkaç balık almak için, bazen de ailelerine kavuşmak için yapılıyor. Bu insanlar insanın hücrelerine işleyen yakıcı sıcağa rağmen bu tehlikeli yolculuğa çıkıyorlar ve bu trene tutunuyorlar. Çünkü bu insanlar için bu trene tutunmak, hayata tutunmak anlamına geliyor. Ama bu ülkeyi ilginç yapan bu değil. Bu ülkeyi eşsiz ve ilginç yapan şey bu ülkede boşanmış kadınların çok değerli ve çoğunlukla ulaşılmaz olması. Moritanya'da boşanmak bir son değil. Adeta yepyeni bir başlangıç. Kadınlar boşandıklarında ağıtlar yakılmıyor. Aksine kutlamalar düzenleniyor. Aileleri, arkadaşları hatta komşuları bile bu başlangıcı destekliyor. Bu coşkulu boşanma eğlencelerinde kadınlar dans ediyor, şarkılar söyleniyor, yemekler hazırlanıyor. Boşanma burada bir tabu veya utanç değil, bir özgürlük bildirisi. Bir kadın birkaç defa evlenip boşanabiliyor ve bir kadın ne kadar çok boşandıysa o kadar çok değer görüyor. Peki boşanmış kadınlara bu kadar değer vermelerinin sebebi ne? Moritanyalılara göre kadınlar boşandıklarında önemli bir tecrübeye sahip oluyorlar. Boşanmış kadınlar artık bir evlilik görmüş, evliliğin olumlu olumsuz yanlarını yaşamış oluyorlar. Bu kadınlar evlilik konusunda tüm zorluklardan geçmiş, ev idaresini bilen kadınlar haline dönüşüyorlar. Yani Moritanya'da boşanmış kadınları değerli yapan onların evlilik hayatında kazanmış olduğu tecrübe. Ayrıca Moritanya'da kadınlar boşandığında tüm eşyalar sorgusuz, sualsiz kadının oluyor. Bu aslında neredeyse hemen hemen herkesin Müslüman olduğu Moritanya toplumunda mehir anlamına geliyor. Moritanya'da kadınların boşandıktan sonra tüm eşyalara sahip olması çok ilginç bir uygulamayı da ortaya çıkarmış. Boşanmış Kadınlar Pazarı. Moritanya'nın başkenti Nouakchot'ta Boşanmış Kadınlar Pazarı kuruluyor. Bu pazarda boşanmış kadınlar boşandıktan sonra kendilerine kalan tüm eşyaları ve mobilyaları satıyor. Bazı kadınlar burada eşya satmaya ve mobilya satmaya başlayıp bir tüccara dönüşüyor. Böylece bu kadınlar ekonomik özgürlüklerini de elde ediyorlar. Moritanyalı erkeklere göre boşanmış kadınların değerli olmasının sebebi bu kadınların ne istediğini, ne zaman ne yapıp yapmayacaklarını, erkeklerin ne isteyip istemeyeceğini biliyor olması gibi görünse de boşanmış kadınların ekonomik özgürlüğünü elde etmiş olması verilen bu değerin en önemli faktörlerinden. Bu anlayış ve bakış açısı Moritanyalı erkekler için boşanmış kadınları çok daha değerli hale getiriyor. İşte bu nedenle Moritanyalı erkekler öncelikle boşanmış bir kadınla evlenmek istiyorlar. Boşanmış kadınlarla tanışabilmek için ise boşanmış kadınlar pazarına geliyorlar.
Yani bu pazar hem boşanmış kadınların geçim kaynağı hem de Moritanyalı erkeklerin boşanmış kadınlarla tanışabilmesi için imkan sunan bir yer. Eğer Moritanyalı bir erkek boşanmış bir kadınla tanışıp ona evlenmeye ikna edebilirse bu durum erkek için büyük bir başarı olarak görülüyor. Moritanyalı bir erkek tüm çabalarına rağmen boşanmış bir kadınla evlenemezse hiç evlenmemiş kadınlara yönelmek zorunda kalıyor. Moritanya'da boşanmış kadınlar sadece erkekler için değil, kültürel ve sanatsal açıdan da çok önemli ve değerli. Moritanya kültüründe şiir çok önemli. Moritanya şiir ve şarkılarında boşanmış kadınlara ayrı bir önem veriliyor. Şiir ve şarkılarda boşanmış kadınlar en çekici kadınlar olarak anlatılıyor. Moritanya halkı çok uluslu bir toplum. Halkın büyük kısmı Fas'taki gibi Arap Berberi. Diğer kısmı ise birçok Afrikalı halkın karışımından oluşuyor. Halkın büyük çoğunluğunun Arap Berberi olmasına rağmen kültürel anlamda ülkeye Afrika kültürünün hakim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öyle ki ülkenin adı geçmişte bu ülkeye hakim olan Afrika kabilesi Maorilerden geliyor. Moritanya toplumu bu kadar farklı halklardan oluşmasına rağmen boşanmış kadınlara tüm kesimlerde aynı bakış açısıyla bakılıyor. Boşanmış kadınlar Moritanya genelinde kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye ihtiyacı olmayan, ekonomik özgürlüğünü kazanmış, statü sahibi saygın insanlar olarak görülüyor. Moritanya toplumsal statünün çok önemli olduğu bir ülke. Öyle ki dünyada köleliği resmi olarak kaldırmış olan son ülke. 1981 yılında Moritanya'da kölelik kalkmış olsa da köleliğe benzer uygulamalar devam ediyor. Bu durum Moritanya'da sınıf ayrımının devam ettiği anlamına geliyor. Statücülüğün bu kadar önemli olduğu ve devam ettiği ülkede insanlar birbirlerinin statülerini nasıl anlıyorlar? Tabii ki giydiği kıyafetleriyle. Moritanya'da insanlar statüsünü belli edecek şekilde giyiniyor. O nedenle kadınlar da buna uygun kıyafetler giyiyor. Kadınlar günlük yaşamda melfa adı verilen uzun ve ince kumaşlara sarılıyor. Melfa, kadınların toplumsal statüsünü ve yaşını yansıtıyor. Genç kızlar açık renkleri, olgun kadınlar ise daha koyu renkleri tercih ediyor. Boşanmış kadınlar ise gösterişli parlak kumaştan dikkat çekici desenler ve bazen de altın işlemeli melfa giyiyor. Kadınlar için melfa sadece bir kıyafet anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kendini ifade etme şekli olarak görülüyor. Boşanmış kadınlar için parlak ve dikkat çekici melfa giymek, ben buradayım, özgürüm ve tecrübeliyim demenin en etkili yolu. Moritanya'da kadınlarla ilgili farklı bakış açısı sadece boşanmış kadınlarla sınırlı değil. Moritanyalıların güzellik anlayışı dünyanın geri kalanından oldukça farklı. Moritanya'da güzel kadın demek, şişman ve kilolu kadın demek. Moritanya erkekleri şişman kadınlarla evlenmek istiyorlar. Çünkü Moritanya'da şişman kadın sağlıklı, çok güzel ve zengin olarak görülüyor. Şişman kadınlara yönelik bu bakış açısı neden kaynaklanıyor? Moritanyalılar için şişman kadın, o kadına çok iyi bakıldığı, çok sağlıklı olduğu, kadının çok zengin bir aileden geldiği anlamına geliyor. Ayrıca Moritanyalılar için şişmanlık kadınların doğurganlığının çok yüksek olduğunu ifade ediyor. Tüm bu nedenlerle şişman kadınlar Moritanya'da en güzel kadınlar olarak görülüyor. Peki zayıf kadınlar? Maalesef Moritanya erkekleri zayıf kadınları sağlıksız, itici ve çirkin buluyorlar. Kadınlarla ilgili bu bakış açısı maalesef Moritanyalı aileler arasında ilginç bir geleneği ortaya çıkarmış. Bu geleneğin adı Leblo. Yani çocuklarına zorla ve fazlasıyla yemek yedirme ve şişmanlatma uygulaması. Moritanyalı aileler kız çocuklarına her gün litrelerce deve sütü içiriyorlar. Yüksek kalorili, yağlı yiyecek yedirerek ve saatlerce yerlerinden kalkmalarını engelleyerek kilo almalarını sağlıyorlar. Normal bir insanın günlük alması gereken kalori 2000-2500 kalori iken Moritanyalı aileler kızlarına günlük 16.000 kalorilik yemek yedirebiliyorlar. Hatta bazı aileler yasa dışı olarak satılan ilaçlara başvuruyor. Pazarda el altından ya da açık açık satılan ilaçların içinde steroid benzeri maddeler bulunuyor. Bu ilaçlar aynı zamanda insanın aşırı uykusunu getirerek hareket etmesini önlüyor. Bu tarz ilaçlar kızların kilo almasını, şişmanlamasını sağlıyor. Bazen bu ilaçlar çok kötü sonuçlara yol açabiliyor. Maalesef bu ilaçlar kız çocuklarını hayattan kopartabiliyor.
Son dönemlerde bazı sivil toplum kuruluşları özellikle obezitenin önlenmesi ve kız çocuklarının bu uygulamaya maruz kalmaması için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların en başında Moritanyalıların güzellik anlayışını değiştirmek geliyor. Bu sivil toplum kuruluşları güzellik anlayışının değiştirilmesi için birçok yöntem uyguluyor. Bu sivil toplum kuruluşları bu uygulamayı şehirlerde önemli ölçüde engellemiş durumda. Fakat tüm bu çalışmalara rağmen Leblo uygulaması kırsal kesimlerde devam ediyor. Dünyanın farklı köşelerinden ilginç hayatlar ve konular için abone olmayı unutmayın.